Sırt çantamla Asya'yı geziyorum. Gün 34, Langkawi Adası, Malezya. Bugün çamaşır günü. Yol üzerinde bir çamaşırhaneye gidiyorum önce. Kıyafetlerimi oraya bırakıyorum. Ardından bir kafeye oturup biraz bir şeyler çalışacağım. Bugünlerde kafam epey bir karışık. Onları bir söyleyip duymak istiyorum. Hem kendimle ilgili, hem yapmak istediklerimle ilgili, hem de genel hayatla ve gelecekle ilgili birçok şey var aklımda. Bacağımdaki yara da iyileşme sürecinde ama hala geçmedi. O da rahatsız ediyor beni. Kafede çalıştıktan sonra geri döndüm. O kısımları çekmemişim. Biraz odada vakit geçirdim. Şimdi tekrar çıkıyorum. Kafede çalışırken içtiğim kahve biraz sert geldi ve biraz allak bullak etti beni. Normalde de pek kahve içmiyorum çünkü. O yüzden kafeini pek tolere edemiyor vücudum. Hemen böyle anksiyete, çarpıntı ve allak bullak oluşla etkiliyor beni. Şimdi de gün batımını izlemek için ve bir şeyler yazıp not almak, biraz sessizce oturmak için yakınlarda deniz kenarında bir yere gidiyorum. Geldik Eyfel Kulesi'ne. Güneşimiz orada, motorumuz burada. Burada otururken hem birkaç eskiz yaptım manzaraya karşı, hem de birkaç kelime bir şeyler yazdım. Onları paylaşayım sizlerle. Kendime gösterdiğim saygıdan, kendime duyduğum sevgiden ve kendime verdiğim değerden çok daha fazlasını hak ediyorum. Kendime baktığım pencere kirli gibi. Kendimi nasıl seveceğim? Bir süredir kendimle huzurluydum, yine huzursuzum. Aynı yerlerde uzun süre kalmak 3-4 gün iyi gelmedi sanki. Ya da kendimle kalmak. Çünkü otel odasındayım. Belki aynı adada pek bir şey yapmadan kalmak. Ya da öyle geldiler. Ya da fırsat buldum böyle hissetmeyi. Lüks gibi. O sıkışmışlık hissi dönüp dolaşıp beni buluyor. O odada, bu adada, kendi bedenimde, denizin ortasında, motor ile hiçbir yerin ortasında, istediğim zaman çıkamayacak olmak gibi. Ama genel olarak motosiklet sürmek, rüzgarı hissetmek çok güzel. Benden kendime, seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum, canımdan bir parçasını söküp atamıyorum. Hava artık karardı, buradan ayrılıp dönüş yoluna çıkmak için motoruma bindim ve performansın düşük olduğunu fark ettim. Bir de ne göreyim, benzini bitmek üzereymiş. Benzin almaya geldim ve bu anda çok ilginçti benim için, çok sakin, hem hiç yadırgamıyordum, hem de aslında etrafımda gördüğüm tüm öğeler benim içinde doğup büyüdüğümden farklıydı sanki. Sıcaktı, yereldi, ev gibiydi ama benim evim değil. O kadar çok şey yaşandı ama bu sakince benzin almak için beklediğim an oldu bana kendimi. Şu an farkında değilsin ama farkına vardığında yaşadıkların gözüne çok büyük gözükecek dedirten. Benzini aldım, kaldığım otele geçeceğim ama kafam çok dolu. Kafam o kadar dolu ki sanki motosiklet sürmek tehlikeliymiş gibi gelmeye başladı. Zihnim 10.000 farklı yerdeyken odaklanamıyordum sanki. Ve benim aklıma da gitmeyi ertelediğim bu Hindu tapınağına gelmek geldi. Böyle dini ve ibadet yerlerinin enerjisinin farklı olduğunu inanırım. Ve aslında bir noktada kimse bana dokunmadan öylece sessizce oturmak ve zihnimden geçenlerin yavaşlamasını beklemek istedim. Tapınakta bir sütunun altına oturup yazdıklarım var. Sakince oturup kendimi dinlemeye çalışıyorum ama bir yandan en çok insanın olduğu yerdeyim. Neden yalnız olacağım yerde değilim? Deniz kenarına ithafen, oturmak için en uygun zemin ve bakmak için en iyi manzara burada mıydı? Yoksa kendimle kalmaktan bu kadar mı korkuyordum? Diğer insanlar hakkında ne çok düşünüyorum, onların beni nasıl gördüğü hakkında. Ne çok endişe barındırıyorum kendimde. Bazen onların gözlerinden iyi bir şekilde görüyorum kendimi. Ama genelde olumsuz eleştirel bir yerden. Buraya gelmeden önce gelirken korktum motor kullanmaktan. Çünkü dikkatim çok dağınıktı. Ve riskli geldi bana. Kask takmayı da unuttum yine. Şimdi tapınaktaki bir rahip bana bir tane üzüm ikram etti. Ve titreşimle ilgili bir şeyler söyledi. İyi ya da yüksek olmasıyla ilgili sanırım. Yazmaya başlamadan önce gözlerim doldu ve yine etrafımdaki insanların ne düşüneceklerini, ne tepki vereceklerini düşündüm. Neden kendi inandığı dine inandırmaya çalışır diğerlerini bazı insanlar? Yüzyıllar önce dinler yayılsın diye yapılanlar ve şimdi de dini kitaplar dağıtanlar, sokaklarda anlatanlar, kapı kapı gezenler ya da kürtaj kliniklerinin önünde poster tutan insanlar. Öğrenmek isteyeni anlatanlar tamam ama inandırmak, değiştirmek için çabalamak nedendir onu anlamıyorum. Bir menfaat arıyorum.
Ben motor sürüyordum ama kafam çok doluydu. Ve zaten genel olarak da doluydu. O yüzden buraya geldim. Burası bir Hint tapınağı. Şimdi daha düzgün adına baktığımda söylerim. Orada oturuyordum. Oradaki rahiplerden biri meditasyon mu yapıyorsun diye sordu bana. Dedim ki sakinleşmeye ihtiyacım var. Konuştuk öyle. Bilmiyorum, birçok şey anlattı bana işin sonunda ve meyve verdi. Önce bir üzüm verdi. Sonra sohbet etmeye devam ettik ve bana tarihini anlattı. İnandıklarıyla ilgili bir şeyler anlattı. Orada etrafında döndükleri şeyler varmış. Onları anlattı, anlamlarını anlattı. Bilmiyorum, çok şey anlattı ve şu an çok sakinleşmiş, çok daha iyi hissediyorum kendimi. Dikkatim dağıldığı için ve onun o enerjisinden ve yediğim üzümlerden mi bilmiyorum ama yarın sabah da gelebilirsin dedi. 4 ile 6 arasında uyanık olmaktan bahsetti sabah. Şimdi hala biraz kafam dağınık. Yani kelimelerimi çok toplayamıyorum. Ama içimde bir yerde ben anlatamasam bile neden bahsettiğini, söylediklerinin anlama geldiğini biliyorum. Elmam var bir de. Bana bir mantra okuttu. Ondan not aldım. Ve kafamda bir şarkı çalıyor MFÖ'den. Birbirimize vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara, zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın diye. Şimdi süreyim motorumu, gideyim otelime. Özleye kavuştuk birbirimize. Birbirimize vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara, zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın?